Arkadaşlar merhaba. Bugün görevlendirme ofisiyle ilgili çok istediğiniz bir eğitici video çekeceğiz sizlere. Şu an görüyorsunuz hatta şehrimiz alevler aldı, yanıyor. Bize İslam arkadaşımız bu konuda yardımcı olacak. O yeni bir savaştan çıkmış. Görevlendirme ofisi de dolmuş, askerler de yaralı. Çok güzel üstüne denk geldi. Güzel bir video çıkartacağız sizlere. Eğitici bir içerik olacak. İslam'ın şu an mikrofonunda problem var, konuşamıyor. Çağrı ile beraber çekeceğiz. Çağrı'cığım Evet, bir başlayalım mı? gözetleme alıyoruz, önce ona bakalım istersen. Kalkan bastık mı? Kalkanımızı Kalkanımız var değil kalkanımızı mi? kullandık, evet, tamam. Şehri garantiye Tamam. aldığımıza Artık göre videoya devam edebiliriz. evet, evet artık rahatız. Şimdi görevlendirme ofisi neden dolar? Savaşırız dolar ama savaşların sadece şehrimize gelen saldırılarda görevlendirme ofisimiz doluyor. Yani biz gidip bir yeri vurduğumuzda orada görevlendirme ofisine askerlerimiz gitmiyor. Öncelikle bununla başlayalım. Biz bir yeri vurduğumuzda, bir şehri vurduğumuzda bizim askerlerimiz eğer ölüyorsa direkt ölüyorlar o savaşta. Yaralılar da revire gidiyor. Eğer revir de doluysa o esnada geriye kalan o yaralılar da ölüyor. Değil mi? Ya evet, görevlendirme ofisine o zaman saldırıda gitmiyor, sadece savunurken mi gidiyor diyoruz. İşte bizim şehrimize biri gelip vurduğunda eğer revirimiz doluysa bu kez şehir avantajları devreye giriyor. Bu da görevlendirme ofisi zaten. Böyle bir avantaj sunuyor bize oyun. Hı Oraya hı. gidiyor askerlerimizin. %70'i ama Çağrı. Tamamı gitmiyor. %70'i gidiyor oraya. Yani %30'luk bir kayıp direkt yaşıyoruz. Anladım. Ya benim şu ana kadar hiç görevlendirme ofisine askerim gitmedi. Bu konuda çok asker kaybetmedim. O yüzden bilen arkadaşlara sorduk. Sen de zaten bu konuda tecrübelisin. Hatta biraz hatalar yaptın sen bu konuda. Onlardan da bahsedersin istersen. Tabii bahsedeceğim oradan o panele geldiğimizde. Şimdi bir savaşa bakalım istersen. Savaş raporu gösterebilir misin bize İslam? Şimdi baktığımda sol üstteki konum ile senin şehrinin konumu aynı. Şehrine bir saldırı gelmiş. 480 birliğinden 33'ü kayıp olmuş. 134'ü tabii binli sayılar bunlar. Yaralı olmuş. Hafif yaralılar zaten direkt şehrinde bir sonraki fight'ı beklemeye başlıyorlar. Yani orada bir problem olmuyor. Yaralılar da eğer revirin limitini aştıysan o yaralılar kadar doluyor revir. Revir aşıldığı anda kayba dönüşmeye başlıyor. Sen burada 33.911 kayıp yaşamışsın. Bunun da %70'i mesela görevlendirme ofisine gitmiş. Başka bir raporu var mı? Galiba bayağı bir saldırı aldın sen. Burada da galiba bu daha önceden aldığımız bir saldırı. Tarihe de baksak anlarız aslında da gerek yok. 51 bin yaralımız var burada da. Ama revirimiz dolu olmadığı için burada kayıp olarak göstermiyor. Bakın mesela rakibin direkt kaybı oluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. 44.580. Yani şehirleri vurmak bu konuda dezavantajlı. Direkt kayıp veriyorsun. Geri gelelim bir görevlendirme ofisine gidelim. Oradaki detaylarla başlayalım isterseniz. Görevlendirme ofisimizde şu anda mesela 99.716 sadakat limitimiz varmış. Bizim şu an 1465 sadakatimiz var hazırda ve görevlendirme ofisimizde totalde şu anda 26.360 askerimiz varmış ve görevlendirme ofisi kapasitemiz 664 binmiş. Şimdi burada arkadaşlar biz sadakatleri toplamaya çalışacağız. Sadakati de topladığımız belli başlı yerler var oyunda ve bu sadakat puanlarıyla bu askerlerimizi dirilteceğiz. Yani kayıp yaşadığımız askerlerin %70'i şu an burada bizi karşılıyor. Zaten İslam bir kısmını burada iyileştirmiş anladığım kadarıyla. Geri döndürmüş yani. Bunlar kalmış şimdilik. Şimdi bu panelde bahsedeceğim ilk konu şu sağ üstteki bilet. Bu bilete bir basar mısın İslam? Şimdi bu bilet bize sadakat sunuyor bu biletler ve bunu Elmas alabiliyoruz ama işte senin dediğin konuya geleyim Çağrı. Ben öyle bir hata yapmıştım. Benim burada SVS çıkışında görevlendirme ofisim çok doluydu. Ben de dedim ki bir deneyeyim hani o 1000 elmasa bir basayım dedim. Bastığım anda ben zannediyorum ki 1000 elmaslık sadece bana bilet verecek. Ne kadar Evet. elmasım varsa yani ofisin ihtiyacı olan kadar ve benim elmas kapasitem kadar hepsini bir anda çekti benim burada. Ben o gün 60-65K elmas kaybetmiştim mesela. O yüzden kesinlikle buraya tıklamamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani bir tane vermiyor size. Ne kadar verebiliyorsa hepsini tekte veriyor ve sormuyor bunu oyun. Bunun dışında da paketlerle yine alabiliyoruz. Eğer çok muhtaç kalırsanız, mutlaka almak zorunda hissederseniz ki ben mesela sunucu transferinde yapmak zorunda kaldım bunu. Çünkü görevlendirme ofisi doluyken sunucu transferi yapamıyorsun. Ben 200'lük paketten, 400'lük paketten almak zorunda kalmıştım. Burası böyle. Bu paketlerin de belli bir cooldown'u var. O da 3 dakika. Şu anda cooldown'umuz varmış paketlerin yenilenmesine. Devam edelim, bir geri gelelim.
Şimdi burada sadakati nasıl toplayacağız Çağrı? Sadakat toplama taktikleri. Ben Bununla devam edelim mi? olur ben şey diye hatırlıyorum. Eğer yanlışım varsa düzelt beni. Revirimiz ne kadar doluysa o kadar hızlı sadakat puanı topluyorduk diye bir bilgiye sahibim ben. Bunu nereden sahibim bilmiyorum ama aklımda öyle bir şey kalmış. Şimdi şu görevlendirme ofisinin oradaki ünleme bir basalım. Bakalım bize neler anlatıyor. İslam. Yaralı birlik sayısı revir kapasitesi açtığında görevlendirme ofisi savaşta kaybettiğin birliklerden bazılarını değiştirmek için rezervdeki birlikleri görevlendirir. Bazıları dediği %70'i arkadaşlar. 2. Rezervden görevlendirmek için sadakat kullanılır ve bu rezerv kullanıldıktan sonra tekrar birikmeye başlar diyor. Peki. Zaten eğer görevlendirme ofisinde askeriniz yoksa herhangi bir rezerve de sahip olmuyorsunuz. Sadakat orada birikmiyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. 3. Artış hızını etkileyen faktörler. Sadakat ne kadar azsa o kadar hızlı birikir. Bu ilk bilgi. İkinci bilgimiz revirde ne kadar az ağır yaralı olursa o kadar hızlı birikir diyor. Yani tam tersi. Revirde ne kadar az askerimiz varsa Çağrı o kadar hızlı birikiyormuş bizim sadakat puanımız. Ha, tam tersi Görevlendirme yani. ofisinde ne kadar Yanlış çok rezerv hatırlıyormuşum. olursa o kadar hızlı birikir. Yani senin dediğin doğru fakat revirde değil görevlendirme ofisinde ne kadar sayı yüksekse o kadar hızlı birikiyor Çağrı. Ha tamam. Sadakat sınırına ulaştıktan sonra daha fazla artmaz diyor. Anladık. 4. Günlük görevlerden ödüller alarak ben de tam buraya değinmeye başlayacaktım. Şimdi fırın seviyemiz ne kadar yüksekse o kadar hızlı sadakat biriktiriyoruz. Bu bir. Tabii pasif biriktirdiğimiz. İkincisi burayı kapatabilirsin İslam. İkincisi 8 level farmları ben her zaman tavsiye ediyorum. Çünkü yanlış dolanan bir bilgi var ortalıkta. Hani bir level'ları sürekli göndereyim, onu farmlayayım, bir level kaynakları ve hızlı sadakat biriktireyim diye. Aslında böyle bir şey yok. Zaten İslam da bunu denemiştir, görmüştür. Bir kaynağı gönderdin mi hiç İslam? Onun raporu var mı? Kaynak raporu. Varsa buradan çıkabilirsin. Şu an sesini duymuyoruz biz. Varsa onu göster. Yoksa tekrar ofise gir. Devam edeyim ben. Peki şu an mevcutta yok anladığım kadarıyla. Siz bir 6 level kaynağı askerlerinizi gönderdiğinizde toplama bittiğinde geldiğinde örnek veriyorum farazi şu an sayıyı söylüyorum 50 sadakat verdiyse size 8 level'a gönderdiğinizde 80 verecek. Yani oran orantı yapıyor oyun. Hani daha düşük seviyelere göndermenin bir avantajı olmuyor. Öyle değil. O yüzden 8 level'lara göndereceksiniz siz. Hatta pet yeteneğini de kullanacaksınız. Ve sürekli altı intikaliniz farm yapmış olacak. Sürekli farm yapacaksınız. O farmlar sürekli tam haliyle size geri dönecek. Ve bu size sadakat puanları getirecek. Bu birinci olayımız. İkinci olayımız ise günlük görevler. Şimdi günlük görevlere bir gelir misin? Günlük görevlerde zaten oyun burada bize sadakatler veriyor, sunuyor bu sadakatleri. Şimdi burada son kutuya kadar gittiğimizde benim yaptığım en azından Çağrı ben daha devam etmiyorum oradaki günlük görevleri yapmaya. Neden Hani devam 3-4 tane etmiyorsun? de kalıyor orada değil mi? Evet. Çünkü uğraşıma bir avantaj sağlamayacak. Mesela diyor ki bina yükselt. Benim bina yükseltmem o esnada diyelim ki iki binamı da yükseltiyorum. İkisi de 10-12 günü var. Yani onu hızlandırmıyorum tabii ki günlük görevi yapmak için. Ya da bir araştırma yap diyor. Ben bir araştırma basmışım. 6. 7. seviyelerden 13-14 günü. Yani onu hızlandıramıyoruz ya hemen. O yüzden onları yapamıyorum en azından. Ama benim tavsiyem eğer görevlendirme ofisiniz doluysa gidin her gün araştırma da yapmaya çalışın. Mesela ne yapın? Bir günlük hıza sahip olan araştırmaları yapın. Ya da bina yükselt. İşte çok kısa sürelerde yükselecek binaları yükseltmeye çalışın. Yani her gün buradaki görevlerin tamamını yapın ki zaten en yüksek sadakat puanını bu görevler veriyor size. O yüzden tüm sadakat puanlarına her gün tam anlamıyla erişebileceksiniz. Şey O yüzden soracağım. gidiyorsun. Evet, ben şeyi anlamadım. Evet. Çok pardon. Daha önce hiç düşmediği için ben de şu anda senin anlattıklarını öğreniyorum. O yüzden tam odaklandım. Seni dinliyorum bir yandan. Ee, Bu sandıklardan mı alıyoruz yoksa yandaki yıldızlar mı sadakat puanı? Tıkladığında zaten yazıyor olması lazım. Yazmıyor galiba, değil mi? Evet. Şimdi Bu o yan solda gösterdiği yıldızlar evet. üstteki günlük görevi ilerletmeye Tamamlıyor. yarıyor. Bak Tamam. şu an 270 jetonumuz var mesela. Evet. Burada yapmadığı örnek veriyorum. Kömür toplayı yaptığında 5 daha artacak Evet. 275 olacak. Böyle Zaten böyle biz günlük görevi ya bitiriyoruz. son sandığı almamız yeterli. Onun dışında zaten ekstra yapmamıza gerek yok o zaman. Tamam günlük görev için gerek yok. Ama Evet. görevlendirme kapasitesi sadakati için Evet. görevleri yapmaya devam ettikçe her görev de ayrıca sadakat verir. Ha işte ben onu bilmiyordum. Tamam. Bu ekstra bilgi olarak Evet. cebimizde kalsın.
O yüzden ben onu sordum. O Tamam. yüzden O de kısmı anlamamıştım. aynen öyle. İşte tam olarak bu yüzden de diyorum ki günlük görevlerinizi tamamen bitirdiğinizde yani son sandığı aldığınızda dahi diğer görevleri de yapmaya çalışın mutlaka. O yüzden de araştırmada kısa araştırmaları, bina yükseltmede kısa bina yükseltmelerini yaparsanız zaten ortalamada tüm görevleri yaptığınızda ve sürekli farm yaptığınızda maksimum 4-5 günde o binayı görevlendirme ofisini boşaltacaksınız. Tahminim o yönde. Başka ne şekilde şey elde edebiliyoruz? Paket, burası. Yani günlük görevler, paket ve kaynak toplama. Başka bir şekilde elde Kaynak toplamayla edemiyoruz. alakalı bir bilgi var. Onu sana sormak istiyorum. Bir arkadaş şey Evet. demişti bana. Buradan çıkıp bir haritaya gelebilir miyiz İslam? Buradaki kaynaklar 8. seviye kaynaklar ya da 7. seviye kaynaklar yerine demişti. Haritanın en köşesine gidip birinci seviye kaynaklarda topla demişti. Bunun faydalı olacağını düşünüyor musun? Ya da sen bunu denedin mi? Tecrübe ettin mi? Tabii bunu biraz önce anlattım zaten. 2-3 dakika önce galiba dalgınlığına geldi senin. Çok pardon, evet. Ee, Evet. 8 yani bir level diyelim ki 10 sadakat veriyorsa 8 level 80 sadakat veriyor tarzında yani tam doğru oran orantı değil ama ikisi arasında hiçbir fark. Anladım. Ya peki burada 8 seviyeler sürekli dolu oluyor ya bizde. Hani onları bulamazsak 7'ye yollamanın da bir şeyi yok yani o zaman. 7'ye de yollayabiliriz ya da 6'ya Yok da herhangi bir yollayabiliriz. dezavantajı yok. Ha 7'ye Tek dikkat etmen gereken şey evet. sürekli o kaynak toplamayı yapman lazım. Yani 7'ye yolladın 3 Evet. saat sonra mı geri dönüyor? 3 saat sonra geri döndüğü anda başka bir 7'ye Ha, yolla. aslında Hiçbir tam kaybın olmayacak. aslında bunu sormak istemiştim. Yok hani seni anladım da hani genelde burası 8'ler full dolu olduğu için 7 ya da şey herhangi bir şey yok o zaman. Hepsi aynı şeye olaya denk geliyorsa demek istediğin Yok. şey zamanı kaçırmadan sürekli farm yapmaya devam etmek o zaman. Aynen öyle. Bir de zaten hani sen şunu da düşünebilir bazı oyuncular. İşte ben 8 level, 7 level'ları sürekli bulamıyorum. O yüzden gideyim bir level'ları toplayayım sürekli. Bir iki level'ı toplayayım ama bunu yaparsan sürekli ekrana bakmak zorundasın. Evet. Çok kısa sürüyor onları toplamak. Geldiğinde bu kez geri gönderme süreleri falan uzayacak. Geldi gitti süresi de ekleyeceksin buna. Hiç Evet. Word olmayacak ve ekrana neden sürekli Ve bakasın? Hiçbir sürekli farkı yok ki aktif ikisi olması arasında. gerekecek bunun içinde. Tabii ki. Gönder Evet, evet. 8 level'lara, gönder 7 level'lara. Geldikçe bir daha gönder. Evet. Yani görevlendirme ofisi üzerine anlatacak herhangi bir başka bir konu yok. O zaman ben Bu konuyla arkadaşlara ilgili de birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu konuda söyleyecek bir şey kalmadıysa tabii. yok hayır. Ee, Ya benim tavsiyem şu, tabii bu bir savaş oyunu ama ben oyunun erken aşamalarında özellikle fırın 30 olmadan önce çok savaşmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yani şu şekilde çünkü gerçekten tam oyun savaş oyunu ama biraz daha ileri aşamalarda savaşırsanız sizin için daha iyi olur. Çünkü oyunun erken aşamalarında gerçekten yüksek miktarda asker ihtiyacımız oluyor. Ya bu asker ihtiyacımız olduğu için örnek veriyorum farm yapmaya ihtiyacımız oluyor. Ayağı için oluyor ya da diğer etkinlikler için, Joe için falan filan oluyor. Oyunun başına çok fazla asker kaybettiğinizde bu sizin gelişiminizi hızlı bir şekilde etkiliyor. O yüzden oyunun başında biraz daha olaylardan uzak kalırsanız gelişiminiz daha hızlı bir şekilde ilerleyecektir. Evet, aynen öyle. Bir ekleme de ben yapayım yine aklıma gelmişken. Hazır şato savaşları da geliyor. Sunucu savaşları olacak biliyorsun. Evet. Sunucu savaşlarında o şato savaşında da yine bizim diriltme olayımız var. Oyun bir diriltme sunuyor bize. Orada %90'a kadar çıkartabiliyoruz ama oyuncuların şuna dikkat etmesi lazım. Şato savaşı, SVS savaşları öncesinde mutlaka terfi yapın ve düşük level hiçbir askeriniz olmasın. Çünkü o düşük level'lar yaralandığında siz diriltmeye gittiğinizde oyun rastgele hem düşüklerden hem yükseklerden rastgele diriltme size sağlıyor. Bunu yaptığınızda da ne oluyor? O %90'lık kapasiteyi siz daha da aslında mantıken aşağı çekmiş oluyorsunuz. Gidiyor 4 level 5 level askerleri bu kez orada sana diriltiyor. Onlar da yaralandığı için. Ama hepsini 10 level'a basmış olsaydın burada 90 kapasitenin tamamını kullanmış olacaktın. Bunu da ayrıca eklemek istedim. Yani şato ve seviyesi öncesinde mutlaka terfilerinizi bitirin. Düşük seviye askeriniz kalmasın şehrinizde. Evet, Mahmut bunu anlatırken ben de bunun videosunu çekmiştik Atay'la birlikte. Sağ üst köşede ve videonun açıklamalarına da ekleyeceğim arkadaşlar. SVS'de askerleri nasıl diriltiyoruz? Bunu da görebilirsiniz videomuzdan. Öyleyse sonlandıralım. Konumuz da bitti. Tamamdır, sendeyiz. İslam'a da teşekkür ediyorum.
Bize şehrini açtı. Gösterdi bu görevlendirme ofisine. Güzel bir yanma sahnesiyle de hatta giriş yaptık. Çok etkileyici oldu, güzel oldu. Kesinlikle. Ses veremiyor ama o da ben de teşekkür ediyorum diyor mutlaka. Peki arkadaşlar, kendinize iyi bakın öyleyse. Bir video serisinin daha sonuna geldik. Eğitim serimizin sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Discord kanalımıza katılıp sorular sorabilirseniz bizlere. Bizi katıl üyesi olarak desteklemek isterseniz destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.